Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte 1-1,5 yaşa göre uygun şekilde yapabileceğimiz yelek modelini anlatacağız. Yelek modelimiz görmüş olduğunuz gibi pembe rengimizi yapmıştık. Sarı rengimizin anlatımıyla videomuzu sizin için hazırladık. Bu şekilde videomuzun başlangıcına geçebiliriz. Pembe renk modelimiz için kullandığımız ipimiz Alize'nin Happy Baby ipi ve renk kodu da bu şekilde. Sarı rengin ipi yine Alize Happy Baby ve renk kodumuz da bu şekilde. Videomuza başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında şişimize 16 tane ilmek atıyoruz. Bu 16 ilmeğimizi sağ ve sol omuzdan başlayarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir ters bir düz şeklinde önce ilk ilmeğimizi ters öreceğiz. İkincisi düz. Bir ters bir düz şeklinde lastik örgümüzü yapacağız. Evet, bir ters bir düz örmeye başladık. Şimdi arka sırayı da geldiği gibi ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz şeklinde örelim. Lastik örgümüzü bu şekilde 14 sıra öreceğiz. Şimdi ben de 14 sıra lastik örgümü yapayım. Daha sonra arttırma işlemlerine başlayacağız. 14 sıramızı bu şekilde düz ters lastik örgümüzü ördük. Şimdi arttırma işlemini yapacağız. İlk olarak yeleğimizin sağ kısmını yapıyoruz. O yüzden bu kısımda arttırmalarımızı yapacağız. Yani şu şekilde ilk arttırmamızı mesela şöyle bir ilmek arttırdık. Ve ilk ilmeğimiz ters ya, bunu düz örüyoruz. Bir ters bir düz yapmaya devam ediyoruz çünkü. Şimdi tersimizi örüp arttırdığımız sırayı bu şekilde lastik örgüyle devam ettiriyoruz. Şimdi bir sırada arka kısımdan örüyoruz.
şekilde ördük şimdi ilk arttırmamızı. Şimdi ikinci arttırmamızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimizi bir ilmek daha arttırdık. İkinci arttırmamızı da ilk arttırmamız gibi önce ilmeğimizin bitiş şekline bakıyoruz. Düz ilmekle bitmiş. Bunu o yüzden ters örüyoruz. Ters. Ve devam ediyoruz. Ve arka kısmı. Yine ilmeklerimizi geliş yönünde örüyoruz. Ve ikinci arttırmamızı da bu şekilde ördük. Üçüncü arttırmamızı yapıyoruz. Yine üçüncü arttırmamızı da aynı şekilde ters örgümüzle bitmiş düz örüp başlıyoruz. Daha sonra dördüncü ve beşinci arttırmalarımızı yapacağız. Yani 5 kere ilmeğimizi arttırmış oluyoruz. Böylelikle şişimizde toplam arttırmalarımız bittikten sonra 21 ilmeğimiz olacak. Şimdi ben 3. arttırmamı daha sonra 4. ve 5. arttırmamı yapayım. Videomuza devam edelim. 5 tane arttırmamızı yaptık. İlmek sayımız 21. Şimdi 18 tane ilmek çıkaracağız. Yani yaka kısmında gördüğünüz şu ilik yerlerini yapacağız. Sağ kısmı, bu kısmı örüyoruz şu anda. O yüzden önce 18 ilmek çıkarıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğimizin arasından şöyle şişimizi geçirip ipimizi çıkarıyoruz.
18 arttırmamızı bu şekilde yaptık. Şimdi 21 ilmeğimizin sonuncusu düz ilmekle bitiyordu. 18 ilmeğimizi ters düz saydığımızda ilk ilmeğimize düz denk geliyor. Bu yüzden ilk ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi düz ilmeğimizle başlıyoruz. Şöyle düz ilmeğimizi ördük. Şimdi ters, düz, ters. Bu şekilde sıramıza devam edeceğiz. Arka kısmında yine iliklerimizi, ilmeklerimizi geldiği gibi örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra bir iki sıra daha örelim. Arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan ve ilik açma kısmına geçelim. Şimdi arttırma sıramızdan sonra 4 sıra daha ördük ve ilik kısmını açacağız. İlk 21 ilmeğimizi yine ters düz lastik şeklinde ördük. Arttırdığımız 18 ilmekte ilik kısmını açacağız. Birinci ve ikinci ilik kısmımızı açacağız. O yüzden önce 1, 2 ve 3 tane örüyoruz. Burada 15 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu ördüğümüz 18 ilmek var ya, onda ilik kısmını açıyoruz. 3 tane ördük. Daha sonra ipimizi doladık ve 1, 2 bu ilmeğimizi diğer ilmeğimizin içinden geçireceğiz. Bu şekilde. Ve bunu örüyoruz. İlk iliğimizi açmış olduk. Daha sonra son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz ilmeklerimizi. İkinci ilik kısmını açacağız. Yine aynı şekilde şunu şöyle ters çeviriyoruz. Bir ipimizi önce doluyoruz. Daha sonra ilmeğimizi diğer ilmeğimizin üstünden geçirip ikinci iliğimizin yerini açıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 tane
ilik yerimizi de açmış olduk. Arka kısımda ilmeklerimizi yine geldiği yönde örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi 2 tane ilik yerimizi de açtık. Ve şimdi arttırma veya eksiltme işlemi yapmadan 15 sıra ilik açtıktan sonra 15 sıra yine aynı şekilde lastik örgümüze devam edeceğiz. Şimdi ben de 15 sıramı öreyim ve videomuza devam edelim. İlmek yerimizi açtıktan sonra 15 sıra haroşamıza devam ettik lastik örgümüze. Şimdi bu örgümüzü başka bir şişimize alacağız. Sağ kısmını bu şekilde yeleğimizin bitirmiş olduk. Şimdi sol kısmına başlayacağız. Yani bu örgümüzü şu anda şuradan da ipimizi kesip başka bir şişe geçireceğiz. 16 ilmeğimizi atıyoruz yine. Şimdi yine ilk başlarken ters örgüyle başlayacağız. Şöyle ters örgü. İkinciyi düz. Şimdi bir ters, bir düz şeklinde lastik örgümüzü yapıyoruz. Arka kısmı yine aynı şekilde ilmeklerimizi geldiği yönde örüyoruz. Lastik örgümüzü bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde lastik örgümüzde 14 sıra yine devam ediyoruz. Daha sonra ilmek arttırması yapacağız. Şimdi 14 sıra lastik örgümüzü yapalım. 16 ilmeğimizi 14 sıra örelim. ...14 sıra ördükten sonra bir sırada düz yüzden geldik. Çünkü şimdi ilk ilik kısmının olduğu yeri sağ tarafı yapmıştık ya. Şimdi de sol tarafı yaptığımız için eşitlemek için sadece bir sıra daha gittik. Onu da zaten şuradan ayarlayabilirsiniz. Şu ipin olduğu kısımdan ilk işlemi yaparken, arttırma işlemini yaparken ipin olduğu kısımdan yapıyoruz. Diğer kısmı yaparken
ipin olmadığı kısımdan arttırma işlemi yapıyoruz. Şimdi buradan da arttırma işlemini yapmaya başlayacağız. Dediğim gibi 15 sıra ördük. Şimdi yine aynı şekilde diğer taraftaki arttırma işlemi gibi 5 kere arttırma yapacağız. Ve arttırma işlemimizi ipin olmadığı taraftan yapacağız. Şimdi son ilmeğimiz tersti. Bir arttırma yaptık. Düz öreceğiz. Bu şekilde düz ördük. Ters ördük. Arka kısmında ilmeklerimizi geldiği yönde alıyoruz. Bu tarafta da yine ilmeğimiz 21 tane olana kadar arttırma işlemi yapacağız. Şimdi bir tane daha arttıracağız. Yani ikinci arttırma işlemini yapıyoruz. Şu şekilde. Düz ilmeğimiz son ilmekli ve ters ilmek olarak öreceğiz. Lastik örgümüzün sırasını bozmuyoruz. Şimdi arka kısmı yine ilmeklerin geldiği yönünde alıyoruz. Şimdi ön kısım burasıydı. Yani bu tarzdan arttırma yapıyorduk ya. Yine 3. arttırmamızı yapıyoruz. Aynı şekilde 4. ve 5. arttırmamızı da yapıp 21 ilmeğimiz olduğunda şimdi arttırma işlemini geçene kadar biz bu 21 ilmeğimizi devam ettirelim. 5 arttırmamızı da yaptık. Toplam 21 ilmeğimiz var şu anda şişimizde. Şimdi yine aynı şekilde burada 18 tane ilmek arttırmıştık ya. Yine 18 ilmeğimiz bu sefer diğer taraftan arttırma işlemini yapacağız. Onu da yine ipin olmadığı kısımdan arttırmaya devam edeceğiz. Yani 18 ilmeğimizi yine 2 ilmek arasından teker teker 18 ilmek arttıracağız.
18 ilmeğimizi attık. Şimdi yine 21. ilmeğimiz düz olarak bitiyordu. Ters düz ters düz diye saydığımızda ilk ilmeğimize yine düz ilmek denk geliyor ve ilk ilmeğimizi düz örerek lastik örgümüze başlıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. İlk ilmeğimiz peşine düz, ters, düz ve ters şeklinde lastik örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde arttırdığımız ilmekleri de lastik örgü şeklinde ördük. Şimdi toplam 19 sıra. Şu gördüğünüz ilik kısmı açmıştık. Açmadan önce 4 sıra örmüştük. Sonra 15 sıra örmüştük ya. Şimdi burada ilik kısmı açmayacağımız için direkt 19 sıra lastik örgümüzü yapacağız. Şimdi bu 19 sıramızı yapalım. Daha sonra modelimize devam edelim. Şimdi 19 sıramızı da bu şekilde ördük. Ve bu şimdi ilmeklerimizi başka bir şişimize geçireceğiz. Böylelikle artık hırkamızın bu arka kısmının yapımına başlayacağız. Şimdi bunu da başka bir şişimize geçirelim. Arka kısmının yapımına başlayalım. Şimdi bu bitirdiğimiz hırkamızın diğer tarafını da şişimize geçirdik. Başka bir şişimize ipimizi kesmiyoruz. Çünkü başlangıç kısmımız bu olacak birleştirirken. Şimdi orta kısım yani arka kısmını yapacağız. Bunun için de önce şişimize 60 tane ilmek atıyoruz. Şimdi 60 ilmeğimizi yine lastik örgü yapacağız. Sadece lastik örgü, arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan lastik örgü yapacağız 60 ilmeğimizi. Bir düz bir ters şeklinde 60 ilmeğimizi öreceğiz. Bu işlemimize devam ediyoruz. Lastik örgümüzü başlangıçtan itibaren yapıyoruz. Ben şimdi lastik örgümü ilerleteceğim. Hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan aynı bu şekilde dümdüz şekilde 60 ilmeğimizi lastik yapmaya devam edelim. En son lastik istediğimiz boyuta geldiğinde kaç sıra olduğunu size söyleyeyim. Şimdi arka kısmını yapmaya devam edelim. Ve arka kısmımızı da bu şekilde ördük.
arka kısmındaki lastik örgümüzün sayısı, sıra sayısını bu şekilde saydığımızda 44 tane sıra ördüğümüzde yeterli boyuta gelmiş oluyor. Çünkü ördüğümüz yan kısmı da saydığımızda birleştireceğimizde eşit olması için 44 sıra örmüşüz toplam. Aynı şekilde arka kısmı da 44 sıra örmemiz yeterli oluyor. Şimdi hırkamızın birleştirme aşamasına geçeceğiz. İkisini ayrı bir şişe geçirmiştik. Yan kısımlarımızın ve arka kısmımızda bu şekilde yerleştiriyoruz. Düğmeli olacak kısım, yani ilik kısmı olan tarafımız bu tarafta oluyor, sol tarafta. Düz şekilde ördüğümüz sağ tarafa koyuyoruz bu şekilde ve aynı şişe geçireceğiz şimdi ilmeklerimizi. Önce bu kısmı şişimize geçireceğiz. Şimdi ilk tarafımızı geçirdik bu şekilde. Şimdi arka kısmı geçireceğiz. Ama önce onu şuradan ipimizi de keselim. Sadece düz ördüğümüz kısmın ipini kesmemiştik. Çünkü örme işlemine bu taraftan başlayacağız. Şimdi bunu önce bu şişimize geçirelim. Önce bunu normal yedek şişimize bir geçirelim. Yedek şişimize ipimizi geçirdik. Şimdi bunu sıralamaya göre kendi şişimize geçireceğiz. Bu şekilde arka kısmı da bütünleştireceğimiz şişimize geçirmiş oluyoruz. Parçalarımızı birleştirme işlemine geçeceğiz. Böyle tamamını bir şiş aldıktan sonra. İsterseniz ayrı ayrı örüp daha sonra köşelerden dikme işlemiyle birleştirebilirsiniz. İsterseniz şimdi yapacağımız gibi tek parça halinde de örüp devam edebilirsiniz hırkaya. Arka kısmımızı da geçirdik. Şimdi son kısmımızı geçiriyoruz. Son parçamızı da şişimize geçirdik. Ve şimdi birleştirme işlemine başlayabiliriz. Birleştirme işlemi yaparken ilk sıramızda normal modelimize, yani lastik örgümüze devam ediyoruz.
Bir ters bir düz yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada iki parçamızı birleştirirken son ve ilk parçamızı bu şekilde bir ilmek örüyoruz. Burada daha sonra şu ilmeğimizi bırakıp diğer ilmeğimizden şöyle bir ters örgü daha yapıyoruz. Yani hem birleştiriyoruz hem de ilmek sayımızı tekrar eski haline getiriyoruz. Sonra ipimizi arkadan bağlıyoruz. Ve lastik işlemimize diğer birleşme kısmına kadar yine devam ediyoruz. Şimdi yine diğer koltuk altı kısmındaki birleştirmemizi yapacağız. Aynı şekilde iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Şu ilk ilmeğimizi bırakıp ipimizi öne getirip bir ters örgü yapıyoruz. Ve yine ipimizi şurada kestiğimiz ipimiz kaymasın diye düğüm atıyoruz. Bu şekilde birleştirme işleminde yapmış olduk ve sonuna kadar yine lastik örgümüze devam ediyoruz. Şimdi sıramızı da bitirdikten sonra arkadan bir sıra daha örelim. Buraya gelelim ve modelimizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi sıramızı tamamladık ve modelimizi artık yapmaya başlayacağız. Önce 18 lastik örgümüzü yapalım başlangıçta. 18 tane lastik örgü yapalım.
Şimdi 18 ilmek haroşamızı yaptık. Bu 18 ilmeğimizi başlangıçta ve sonda hep yapacağız. Lastik örgümüzü yapacağız yani. Modelimizi ara kısımda oluşturacağız. Şimdi modelimizi oluştururken önce 2 ters yapacağız. 1 2 2 düz yapacağız. Düz ilmeğimizden bir düz alıyoruz. İlmeğimizi bırakmadan bir tane daha şöyle alttan bir ilmek daha düz örüyoruz. Bir ters daha örüp düz ilmeğimizi de bir ters örüyoruz. Modelimiz 2 düz 2 ters şeklinde olacak. Şimdi ters ilmeğimizi 2 tane ters yapmıştık. Şimdi ters ilmeğimizi 2 tane düz ilmek yapacağız. Ters ilmeğimizi bir düz ördük. İlmeğimizi şöyle çevirip düze çevirdik ve alttan bir tane daha düz örgü çıkardık. Yani hem arttırma hem modeli kurma yapıyoruz. 2 düz yapmıştık. Şimdi 2 tane ters örüyoruz. Yine aynı şekilde 2 tane düz yapacağız. Düz. Yine 2 tane ters ve düz. Bir düz aldık. Ters ilmeğimizi düze çevirip alttan bir düz daha örüp arttırdık. Düz ilmeklerde artış yapıyoruz yani bu şekilde. Şimdi 2 tane düz yapmıştık ya. Yine 2 tane ters ve bir düz, bir alttan daha bir düz. 2 ters ve ters ilmeğimizden düz aldık. İlmeğimizi düze çevirip tekrar bir ilmek daha düz ördük. Ters ilmek örüyoruz 2 tane ve düz ilmeğimizden bir düz, bir ilmek daha içeriden düz örüyoruz. 2 tersimizi normal ters olarak, yanındaki düz ilmeğimiz gelecek sırayı da içinden bir ilmekle beraber bu şekilde hem arttırıp hem de modelimizi kuruyoruz. Yine 2 ters ve ilmek çıkardık. İlmeğimizi düz çevirip bir ilmek daha düz. Aynı şekilde 2 ters, buradan bir düz, alttan bir düz daha, 2 düz şeklinde son 18 ilmek kalana kadar örgümüze devam edelim. Şimdi son 18 ilmeğimiz kaldığında bir ilmeğimiz de 2 ters 2 düz yaparken kalmış oluyor. Yani buna zaten sırada devam ediyoruz. En son 2 ters yapmış oluyoruz. Yine 2 düzümüzü yapıp bu şekilde modelimizi artık kurmuş oluyoruz. Şimdi son 18 ilmeğimizi yine lastik örgü olarak öreceğiz. Şimdi arka kısma geçelim. Arka kısımda yine başlarken 18 ilmeğimizi yine lastik örgü şeklinde örüyoruz.
18 tane lastiğimizi yaptık. Şimdi modelimizin devamını yapıyoruz. Yani arka kısımda ilmeklerimizi geldiği yönde alıyoruz. Şimdi ilk 2 ilmeğimiz ters olarak. Diğer 2 ilmeğimiz düz. Yine ters 2 ilmeğimiz. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bu kadar. Yani modelimiz bu şekilde 2 düz ve 2 ters şeklinde oluyor. Bu şekilde arka kısmı ördükten sonra ön kısımda başlangıcımızı değiştireceğiz. Her böyle ön arkadan ördükten sonra o işlemimizi yapacağız. Şimdi bu şekilde 2 ters 2 düz şeklinde sıramızı tamamlayıp 18 ilmeğimizi lastik ördükten sonra yeni sıra başlangıcını gösterelim. Sıramızı arkadan gelip tamamladık. Şimdi örnek kurulumumuzu şu şekilde yapacağız. Yine 18 ilmeğimizi yine normal lastik şeklinde örüyoruz. Şimdi 18 tane lastik örgümüzü yaptık. Şimdi bir sıra böyle ördükten sonra ilk kurulumumuzu yaptıktan sonra bunu her ön ve arkadan ördükten sonra yapacağız. 2 tane tersimiz geliyor ya, 2 tersimizi 2 düz olarak örüyoruz. 2 tane düzümüz geliyor. Bunları da ters olarak örüyoruz. 2 tersimizi 2 düz şekline çeviriyoruz. Düzlerimizi de terse. Bunu her ön ve arkadan yaptıktan sonra yapacağız. Bu şekilde örgümüzde, pirinç örgümüzde bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Düzlerimizi terse, terslerimizi düze çevireceğiz. Arkada ilmeklerimizi normal geldiği yönde öreceğiz. Ön kısma geldiğimizde hep bu işlemi yapacağız. Yani örgümüzün önünde ilmeklerimizi ters yönüne çeviriyoruz. Arkasında geldiği gibi örüyoruz. Her öne geçtiğimizde bu işlemi yapıyoruz. Arkada sadece geldiği yönde örüyorsunuz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna yani 18 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. İkinci düğmemiz için ilik kısmı açalım burada. Şimdi son 18 ilmeğimiz gelene kadar ön kısmımızda ilmeklerimizi hep ters yönde 2 ters 2 düzü 2 düz 2 ters olarak ördük. Şimdi ikinci iliğimizi düğmemiz için açacağız. Onu da önce 3 tane 1 2 3 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi bir ipimizi doluyoruz. Bir ve ikinci şöyle ilmeklerimizin aradan geçirip ilmeğimizi örüyoruz. Ve ikinci ilik yeri için son 4 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Son 4 ilmeğimiz kaldı ve onu da yine ipimizi doluyoruz. Düz ilmeğimizi terse çevirip şöyle ilmeğimizi diğer ilmeğimizin üstünden geçiriyoruz ve ilmeğimizi ördük. İkinci ilmek yerimizi de böylelikle açmış olduk. Gördüğünüz gibi.
Arka kısımda ilmeklerimizi hep geldiği yönde alıyoruz. ...18 ilmeğimizi bu şekilde, bakın ikinci ilik kısmımızı da açtıktan sonra arkadan ördük. Şimdi şunu da alıyoruz, 18. ilmeğimizi ve her ilmeğimizi geldiği yönde tersi ters, düz düz şeklinde örüyoruz. Bu sıramızı da böyle bitirdikten sonra en sonda 18 lastiğimizi yapıyoruz. Ön yüze geçtiğimizde yine 18 lastiğimizi yapıyoruz. İlmeklerimize başladığımız yönün tersinde yine kuruluma devam ediyoruz. Yani ön yüzde her ilmeği geldiği yönün tersinde iki ters iki düzü, iki düz iki ters şeklinde örüyoruz. 18 lastiklerimizi unutmuyoruz başta ve sonda. Arka kısımda geldiği yönde örüyoruz. Kurulum hep ön kısımda devam ediyor. Şimdi 3. düğmemizin, yani ilik yerine kadar şu kısmı örelim aynı şekilde ve 3. ilik yerinde videomuza devam edelim. 16 sıra normal örgümüze devam ettik. Şimdi ilik yerimizi açacağız. 3. ve son ilik yerimizi açacağız. Şöyle size sıramızı da göstereyim. İkinci ilik sırasından sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 sıra ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve ilik açacağız. O yüzden yine aynı şekilde şu son 18 tane lastik örgümüze kadar örgümüzü örelim ve ilik açmaya başlayalım. Şimdi son 18 ilmeğimiz kaldı. Yine düz yüzde düzlerimizi ters, terslerimizi düz örerek modelimize devam ettik. Ve ilmeğimizi, yani ilmeklerimizi şöyle 3 tane daha lastiğimizi örüyoruz. 3. ve son ilik kısmını açıyoruz. 3 ilmeğimizi ördük. Bir ipimizi doladık. 1. ve 2. ilmeğimizin şöyle yönünü değiştirip birbirinin üstünden şu şekilde geçirdik ilmeğimizi ve ördük. Daha sonra son 4 ilmeğimiz kalana kadar lastiğimizi örüyoruz. Ve diğer, yani son ilik kısmını açmak için ipimizi doladık. İlmeklerimizin yerini değiştirip ikisini ipimizi atlatıyoruz ve ördük. Ve böylelikle son ilik kısmını da açmış olduk. Arka kısmını da yine ilmeklerimizi geldiği yönünde alıp örüyoruz. Bu şekilde iki ters iki düz yapa yine aynı şekilde arka kısmını örüyoruz. Ön kısımda yine 18 lastiğimizi ördükten sonra düz gelen ilmeklerimizi ters, ters gelenlerimizi düz alıp modelimize bu şekilde devam ediyoruz ve boy kısmını
Hiçbir artırma eksiltme yapmadan aynı işlemle son iliğimizi de açtığımız için bitiriyoruz. Beden kısmına devam ederken beden kısmını başka bir şişe geçirdim. Önce çünkü yaka kısmına başlangıç yapalım istedim. Şimdi beden kısmını dikerken ön kısımdan dikiyoruz. Yani ön kısmımız bu taraf ya. Dikme işlemini ön kısımdan yapıyoruz. Bu şekilde önce iğnemize ipimizi geçirelim. Dikme işleminde de şu işlemi yapacağız. Diğer ipi geçirsek daha iyi olacak. Köşe kısmından başlayacağız çünkü. Şöyle şimdi şu şekilde önce ilk yerden ipimizi geçirdik. Burada omuzu dikerken şu işlemi yapıyoruz. Lastiklerimiz var ya, şu lastiklerimiz burasından ipimizi geçirip karşı kısımdaki lastik kısmının yine aynı yerinden ipimizi geçirip omzumuzu bu şekilde dikiyoruz. Karşılıklı lastiklerin arasından geçiriyoruz. Bu şekilde omuzlarımızı diktik. Şimdi yaka kısmından ilmeklerimizi çıkaracağız. Yaka kısmından ilmek çıkarma işlemine başlayalım. İlmek çıkarırken önce şu lastik kısmımızın başladığı yere yaka kısmının başlangıç ilmeği için ipimizi geçiriyoruz. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyoruz. İlmeklerimizi çıkarırken bir üstten şöyle tığla çıkaralım. Üstten bir ilmek ve altından bir ilmek daha. Üstten bir ilmek. Alttan bir ilmek daha. Aralarda boşluk olmaması için ördükten sonra alt kısımda bir ilmek daha çıkarıyoruz. O yüzden hem üstten hem alttan birer ilmek çıkarıyoruz yaka için. Toplam 32 tane
sadece omuza kadar olan kısımdan, başladığımız yerden omuza kadar olan kısımdan 32 tane ilmeğimiz olacak. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım ve omuz kısmına, yani şuraya kadar gelelim. Omuz kısmının birleşen yerine kadar 32 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi ense kısmından toplam 30 tane ilmek çıkaracağız. İlmek çıkarmaları şu şekilde devam edeceğiz. Ensede birer tane bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde ensede de 30 tane ilmeğimizi, daha sonra yine aynı şekilde omuzdan yakadan omuza kadar olan kısımda, yani bu kısımda da 32 ilmeğimizi çıkaralım. Şişimizi toplam 94 tane ilmeğimiz olacak. İlmeklerimizi çıkaralım. Videomuza devam edelim. 94 tane ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Omuz ve ense kısımlarından toplam 32 ilmeğimi çıkardım. Şimdi hepsini ters örgü öreceğiz. Bir sıra sadece. Ve örgümüzün ön yüzüne geçeceğiz böylelikle. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Bu sıramızı tamamlayalım ve model kurulumuna başlayalım. Arka kısmındaki bütün ilmeklerimizi ters şeklinde ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi yapmaya başlayacağız. İlk ilmeğimizi aldık. İkincisini düz örüyoruz. Daha sonra 2 ilmek ters örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Bu şekilde modelimizi 2 düz 2 ters şeklinde örerek kurmaya yaka kısmında başlıyoruz. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz sıra sonuna kadar. Daha sonra arkada ilmeklerimizi geldiği gibi örüyoruz ve ön yüzde yine modelimize devam ediyoruz. Ön yüzde de yine 2 düzle başlamıştık. Bu sefer 2 tersle başlıyoruz modelimize. 4 sıra örelim, yakamıza devam edelim. Ve 4 sıra bu şekilde ördük. Modelimizi kurduk. Şimdi yakanın iki tarafında da kesme işlemi yapacağız. Böyle bir kıvrım oluşturabilmek için kesme işlemi yaparken de sıramızın geliş yönünde, yani
tersleri düz, düzleri ters örüyorduk ya. O şekilde keseceğiz yakaları. Şimdi terslerimizi bu sıramızda düz öreceğimiz için bunu düz örgü şeklinde kesiyoruz. 2 ilmeğimizi bir aldık. Şöyle yapsak daha kolay. Yine düz örgü oluyor zaten. Bu şekilde düz örgüyle bir ilmek kestim. Şimdi 2 düzümü 2 ters normal devam ediyorum. 2 tersimi düz. Düzleri ters. Tersleri düz. Ön yüzde bu şekil. Arka yüzde geldiği gibi alıyorduk. Sıra sonunda bir ilmek daha keseceğiz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bir ilmek de orada keselim. Bir kesme işlemimizi de burada sıranın sonunda yapacağız. Düzlerimizi de ters ördük. Terslerimiz de düz olacak ya. O yüzden bunları da yine düz şekilde kesiyoruz. Her iki taraftan da birer ilmek kesmiş olduk. Böylelikle arka kısımda yine ilmeklerimizi geldiği yönde öreceğiz. Sadece ön kısımda kesme işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde toplam 6'şer tane sağda ve solda 6'şer tane ilmek keseceğiz. Toplam kesme sayımız 6. Şimdi bu şekilde arka kısmı örelim. Ön kısımda bir kesme işlemini daha birlikte yapalım. Videomuza devam edelim. Şimdi bir düz bir ters ilmeğimiz var. Şöyle ters ilmeğimizi de düz yapacağız. Şu şekilde kesiyoruz. Şimdi ön kısımda ilmeklerimizi ters yönde yapıyorduk ya, tersimizi düz yaptık ve düzlerimizi iki düzümüzü terse çevirdik. Tersleri düze çeviriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonunda bir kesme işlemi daha yapalım. Sıra sonuna geldik. Şöyle ilmeklerimizi yine tersimizi düz ördük ve son 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi de ters düz şekilde şöyle ilmeğimizi kesiyoruz. Bu sırada sağda ve solda toplam şu an 2 tane ilmek kesmiş olduk. 2'şer tane. Arka kısmı düz öreceğiz. Yine ön kısma geldiğimizde birer tane ilmek keseceğiz. Toplam her iki sırada da 6 tane ilmek kestiğimizde yaka kısmımız bitmiş olacak. Şimdi 6 tane olana kadar yakamızı kesmeye devam edelim ve yakamızı kapatalım. Beden kısmını da bitirelim. Yaka kısmındaki 6'şer tane kesme işlemimizi yaptık. Şimdi en son kesme işlemini yaptıktan sonra arka kısmında örmeden tamamen artık yakayı bitiriyoruz. Kesme işlemini yaparken önce 2 ilmeğimiz ters olan ilmekleri ters olarak kesiyoruz. İkinci sırada düz ilmeğimiz geliyor. İlmeğimizi bu şekilde alıp düz kesiyoruz. Yine ikinci sırada düz ilmeğimiz var. Yine düz kesiyoruz. Ve ters örgümüz var. Sırada bunu da ters. Diğer yanındaki de ters. Ters kesiyoruz. Yanındaki düz ilmeğimizi düz. Bu şekilde yakayı sıra ilmek sırasına göre keselim.
En son beden kısmını da ilerletmiştik. Hem sayısını hem de onu da kesme işlemini videomuzun devamında işleyelim. Üçüncü ilik kısmını açtıktan sonra 41 sıra örgümüzü örüyoruz ve 42. sırada yani arka sırada kesme işlemi yapacağız. Artık beden kısmını da tamamen bitirmiş olacağız. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Kesme işlemine yakadaki işlemimiz gibi ikinci sıramızdaki ilmeğimiz ters. O yüzden önce ters şekilde kesiyoruz. Daha ikinci ilmeğimiz düz. Düz şeklinde kesiyoruz. Sıradaki ilmeğimiz ters. İpimizi öne alıp ters şeklinde kesiyoruz. İlmek sıramız hangisindeyse ilmeklerimizi o şekilde kesip beden kısmını da bitireceğiz. Daha sonra düğmeleri taktıktan sonra artık hırkamız bitmiş olacak. Bu şekilde bütün sıramızı keselim. Daha sonra düğmelerimizi de takalım ve artık yeleğimizin son halini görelim. Ve düğmelerimizi de taktıktan sonra artık hırkamız bu şekilde bitti. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere kolay gelsin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.